Ya güzellik göreceli bir şeydir zaten de baktığınız zaman. Yani neye göre güzel, kime göre güzel? Doğru mu anlıyorum? Kıza güzelliğinden dolayı ödül verildiği için ve çirkin olarak adledildiği için kızı aşağılıyorlar. Eziklikten aşağılıyorlardır. Yazan, buna zaman ayıran insanların ezikliğiyle ilgili bir durum. Ya sadece fikir beyan etmek için, ya bir defa evet bir insan çirkin olabilir. Ben kendim için de söyleyebilirim mesela. Ya yakışıklı bir adam mıyım? Hayır değilim. Ama net. Ama bunu bana başkaları da söyleyebilir belki. Beni zedelemez. Ama bu insanların ayıbı abi. Bir defa burada insanların basiretsizliği var, ayıbı var. Zeynep Bastık anladığım kadar, yani benim kulağıma kadar geldiyse, ki hani çok böyle popüler kültürle ilgilenmeyen bir insanım ben. Ama benim kulağıma kadar geldiyse belli bir başarısı olan bir insandır yani. Bunu taşlamak bu yani, başka bir şey değil. Ve bu insanların acziyeti, insanların basiretsizliği, insanlığın büyük hatası. Çok üzücü. Bak sana yıllarca başıma gelen bir şey anlatayım. Tüm gençliğimde kadınların bana ilk söylediği olmasa bile yani ilk söyledikleri çirkinsin. İkinci söyledikleri ay ne zayıfsın. Bir de böyle mıncırırlar. Ay ne kadar zayıfsın. Böyle iğreti olursun. Öyleyim. Ne yapayım? Yani kilo alamıyorum. Kilo almanın yöntemini biliyor muyum? Biliyorum. Gideceksin adam akıllı bir fitness, düzenli beslenme, düzenli uyku. Olmama ihtimalin yok. Yani şu anda düzgün bir fiziğim olsaydı neyse. Biz doğrulardan bahsedelim. Yani karşı tarafta, tırnak içinde bahsediyorum, hani yanlış kelime kullanımı bilirim. Bu tip izleri olan insanlar yanlış anlamasın. Karşı tarafta bir an için çirkin ve güzelin arasındaki muazzam çekimi anlatan en önemli hikaye nedir? Quasimodo meşhur. Kambur, yüzü, gözü yaralı da değil. Farklı yerlerde. Yani tamamen bir bozuk yani. Bir gözü normal yerinde, bir gözü burada. Çenesi kayık. Böyle bir karakter. Kambur. Katedralde temizlik işlerini yapan birisi. Ama gidiyor o katedralin en güzel kızına aşık oluyor. Hadi bakalım. Böyle bir aşk hikayesi var. Bunlar hep işlenmiş konular. Ya burada şey konusu çok önemli. Ruh güzelliğine önem veriyorum. Gerçekten insanlar ruh güzelliğine önem veriyor mu? Mutlaka ilk başta bir zarf var değil mi? Zarf konusu mutlaka bir olması lazım. İnsanlığın evrimsel süreciyle ilgili bir durum. Ya da bize empoze edilen şeyle ilgili bir durum. Şöyle bakalım olaya. Mesela tarih öncesi devirlere gittiğimiz zaman ne diyoruz? En güçlü erkek, ataerkil bir toplumdan bahsediyorum tabii. Çünkü avlanabiliyor, evine işte et getirebiliyor ya da belli deneyimleri var. O deneyimleri sayesinde eve bakabilen bir erkek figürü güçlü olarak adlediliyor. Bu noktada belki karizma dedikleri işte o güç çirkinliğin önüne yani çirkinlik demeyeyim de yakışıklılığın önüne geçebiliyor ya da güzelliğin önüne ama güzelliğin önüne geçebilir mi bilmiyorum. Erkekler belki daha nesnel bu konuda. Paran varsa diyorsun değil mi? Çok doğru söylüyorsun. Mesela benim hayatım boyunca bir yerim yurdum olmadı. Hiçbir zaman ayağım yere basmadı. Öyle. Peter Pan denen bir karakter var. Sadece uçsa iyi. Yani Peter Pan ben büyümek istemiyorum diyor. Neverland'de yaşıyor. Ya bu bir sendrom aslında. Hani o kitaptan yola çıkarak Peter Pan sendromu denen çocuk kalmakla ilgili bir durum. Yani içinin büyümemesiyle ilgili bir durum. Peter Pan sendromu olan bir erkekle herhangi bir kadın beraber olmaz. Anaç bir kadın olur. Wendy gibi. Çünkü Peter Pan de Wendy arıyor. Yani annesini arıyor. Çocuklara anne arıyor. Ve dikkat et. Mesela Tinkerbell, oradaki peri, Peter Pan'a aşıktır. Ama Peter Pan bu aşkı algılayamaz. Çünkü o çocuk olduğu için yetişkinlerin hissedebileceği bir duyguyu bilmiyor. Sadece anne duygusunu biliyor. O yüzden Wendy gibi bir anne arıyor.